güzelciler, herkese merhaba. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Prag gezisi birazdan başlayacak. Bu benim 7-8 yıl aradan sonra Prag'a ikinci gelişim. İlkinde Ocak ayıydı, çok soğuktu. Şu anda Haziran ayındayız. Evet, sabah yağmurla ve tatlı bir grilikle başladık ama güzel bir hava bu yürüyüp dolaşmak için. Şu an üzerinde bulunduğum köprü gibi bu şehir köprüler ve ortasından geçen nehirle çok ikonik. Ama asıl önemli olan ne biliyor musunuz? Her yerde bulamayacağınız bir Prag videosuyla karşılaşacaksınız. Bambaşka detaylar, bambaşka keyifler bulacaksınız. İddialıyım. Hadi başlıyoruz. Tüttürülecek olan şey, burada da serbest ne diyeceğimi bilemedim ya. Kafka Müzesi'ne doğru yol alıyorum. Sonra mecbur halka mı karıştılar acaba? Kiliseler genelde konser için kullanılır. Şöyle sizin arkanıza doğru güneş batıyor. Gördüm. Şenay Akkurt'u kamera arkasında bir bölüm boyunca çekmeye çalıştım. Ben bunlardan öleyim ya. Burada yiyebilirsiniz, onayladım. David boyu bile var. Size şöyle bir show yaptım, hadi bakalım. Benim Praglılarım beni anlıyor. Nazdrovi. Deli Ziya'dan cips yapmışlar. Prag'da da pasajlar var. Evet bayanlar baylar, kübist tatlımız da geldi. Ya şununla uğraşmışlar gerçekten. Prag'da yağmurlu ve bulutlu bir gün ama olsun, bizim keyfimiz yerinde çünkü bu havalar yürümek için en idealleri oluyor genelde. Ben Karl Köprüsü en tipik noktalardan biri olduğu için onun olduğu köprüyü geçer geçmez olan cephede kalıyorum. Old Town denen o eski şehir noktasına gidiyorum. Bu arada Prag'da metro ve tramvaylar ulaşım için oldukça yaygın ve kolaylıkla kullanılabiliyor. Ama şehir yürüyerek de dolaşılabiliyor. Ortasında Vltava Nehri geçiyor ve nehrin iki yakasını birbirine bağlayan çok sayıda da köprü var. Bu köprülerin en bilineni Karl Köprüsü. Onu zaten göreceğiz. Ben şu an başka birinin üzerinden geçtim mesela. Biraz yürüdüğüm yolu da gösteriyorum şimdi size. Geleneksel lezzetler ya da havalı restoranlar dışında gün ortasında ekonomik karnım doysun güzel bir şey yiyeyim derseniz şu arkamda gördüğünüzü bir kontrol ettim, hiç fena değil. Omletten kruvasana ama asıl önemlisi baget ekmek arası sandviçler alıyorsun ve seçebiliyorsun tavuklusu, etlisi vesaire. Fiyatlar da aşağı yukarı 300-500 arasında sandviç fiyatları baget ekmek öyle gözüküyordu bugünün Türk lirasıyla. Bu arada şeyi söyleyeyim, Çek kronu burada geçen para, Türk parasına göre bir Çek kronu 2.21 Türk lirası bugünkü kurla. Kukla dükkanı var. Detaylara bak. Bu arada Çek kronu onların kendi paraları ama her yerde kredi kartıyla zaten ödeme yapıyorsunuz. Burada para değişim konusunda genelde işte turistlerin kazıklandığı ya da Çekya'ya geldiğinizde fiyatlarda, ödemelerde eğer kontrol etmezseniz turistlere yüksek fiyat çekildiği gibi uyarıları birçok videoda görmüşsünüzdür. Benim karşılaştığım bir şey değil ama her zaman kontrol etmekte fayda var. Çünkü farklı bir dil, farklı bir yazı. Dolayısıyla teknoloji var elinizde, çevirin. Eğer çeviremiyorsanız, internete bağlanmanız gerekiyorsa da işte orada ben hemen imdadınıza yetişiyorum. Çünkü ben burada eSIM IO kullanıyorum. Reklamlara geçtik. Çünkü gerçekten kullandığım bir şeyi sizinle de paylaşıyorum. eSIM IO 190'dan fazla ülkede sizin internet ihtiyacınızı karşılayacak bir uygulama. Kendi yaşadığınız ülkede uygulamayı telefonunuza indiriyorsunuz. Daha sonrasında kendinizle ilgili bir hesap oluşturuyorsunuz ve içine bir bakiye yüklüyorsunuz. Bu arada gittiğiniz ülkeyi ya da bölgeyi seçebilirsiniz. Bölgeler de var. Ve ilk kullanımda Şenay 100 koduyla yüklediğiniz kadar bakiye size hediye edilecek.
Çünkü gördüğünüz gibi işte ne bileyim para çevirirken kazıklanıyor muyum? Onların dilini anlamam lazım. Çeviriye ihtiyacım var. Haritalara bakıyorum, yolumu bulmam gerekiyor. Bilgilere bakıyorum, gezdiğim, gördüğüm yerleri anlamaya çalışıyorum. Dolayısıyla internetsiz olmuyor. Bir de sosyal medyayı hepimiz kullanıyoruz malum. İşte o zaman internet ihtiyacınız için benim gibi siz de eSIM IO'yu kullanabilirsiniz. Şu an üzerinde yürüdüğüm caddenin adı Paris Caddesi. Burada oldukça üst segment ve lüks markaların mağazaları var. İki yanında ağaç olan çok güzel perspektifiyle upuzun bir alışveriş caddesi. Zaten bu Paris Caddesi'ni tasarlarken Şanzelize'den ilham alıyorlar. Aynı onun gibi ağaçlı ve güzel lüks markaların olduğu alışveriş caddesi yapalım diyorlar. Bunun sağ ve solu da yani ikiye böldüğü bu mahallede Yahudi Mahallesi. Kafka şehrin sembolik ve en önemli isimlerinden bir tanesi. Dolayısıyla karşınıza bir sürü yerde çıkıyor. Yani Kafka'nın yaşadığı evler, Kafka Müzesi, Kafka'nın heykelleri, Kafka isminde kitapçılar, kafeler falan filan. Kısacası Prag eşittir Kafka gibi bir şey. Aa, şehirde turist treni geziyor ya. Hani size Kafka her yerde demiştim ya, Yahudi Mahallesi'nde bu arkamda gördüğünüz heykel de yine Kafka ile ilgili bir heykel ve hemen yanında bir İspanyol sinagogu var. Burada sinagogları gezip içlerini görebiliyorsunuz. Ben gezdiğim hiçbir şehirde sinagog görmedim açıkçası. Kiliselere girerken ya da camilere girerken öyle bir güvenlik sisteminden geçerek daha önce gezdiğim yerlerde girmedim. Sinagog girişinde üzerindekileri çıkarıyorsun, X-ray'den geçiyorsun. Ondan sonra içeri geçebiliyorsun. Ben çok donanımlı olduğum için dedim ki şimdi girmeyeyim. Meydanda yürümek, oradaki mağazalar, kafeler dışında meydanın sağına soluna şöyle sokaklara girdiğinizde bir ucundan girip öbür ucundan çıkacağınız, içinde mağazaların olduğu, bazen kafelerin olduğu pasajlar vardır. Bu pasaj kültürü de aslında yine o Fransa'daki pasaj kültürüne benziyor. Prag'da da pasajlar var. Bu onlardan bir tanesi, hatta Prag'ın ilk sineması da içindeymiş ve içinde bir heykel var. Size onu göstermek istiyorum. Hemen tavandan aşağı sallandırılmış 4 tane paticiğinden tepe taklak sallandırılmış bir at var. Atın da göbeğine oturmuş Vaclav var. Yani meydandaki heykelin tersiz olmuş hali. Aslında bu da yine David Czerny'nin imzası olan heykellerden bir tanesi. David Czerny gerçekten Prag'a çok iz bırakmış olan, oldukça eleştirel ve gerçekten bakış açısıyla esprili yanları olan bir heykeltıraş, bir sanatçı. Şu anda görüyor musunuz? Cam bir kubbe var ve altında sallanıyor bu at heykeli. Bu arada bu çok hafifmiş. Hani görünümü böyle bronz bir heykel gibi duruyor ama değil. Aslında bana ilk ne düşündürüyor onu söyleyeyim. Atın mecali kalmamış. Hani atın üstünde insanları görürüz ya, böyle heybetli, ihtişamlıdır, gücü simgeler falan. Böyle liderdir, güçtür. Burada ters yüz olmuş ama yine de atın üstünde durmaya gayret eden bir adam var gibi. Yani ne olursa olsun ben bulunduğum yeri, bu gücü, bu iktidarı bırakmam, inadına devam dercesine, ki biz bunu tanıyoruz biliyorsunuz. Bence pasajın mimarisi dışında içindeki yaşamsal seçenekler de güzel, sosyal hayat anlamında. Hemen arka kapısından da çıkıyorsun, bak tramvay geçiyor, başka bir caddeye bağlanıyorsun. Sinemanın girişindeyiz, bakar mısınız şu ruha? Allah'ım, böyle sinema mı olur? Sadece buraya gelmek için sinemaya gelirsin değil mi? Kuyruklu piyanosu var, barı var, kafesi var, bayıldım. Buradan pasajın içine heykele bakarak oturabiliyorsun. Bakar mısınız? Biraz şey hatırlattı ya. Ya benim üniversite zamanındaki Beyoğlu'nda Atlas'a falan gitmek, böyle sinemalara gitmek. Hikayesi var, tarihi var, ruhu var, enerjisi çok güzel. Şimdi ben Haziran ayındayım. Şu anda bile yağmur ve akşam hafif serinlik var. Kışın ve daha soğuk aylarda gezenler için bu tür kapalı mekanlar harika. Sinemanın mekanına zaten bayıldım. Şunun güzelliğine bak, vitraylar falan.
Akşam bu kilisenin içinde bir konser varmış. Yolda bilet satıyorlardı bir bankoda, onu sordum. Bu akşam 19.30, yarın 17.30 Çek Filarmoni Orkestrası burada konser verecek. Vivaldi'den Mozart'a, Beethoven'a birçok parça. Kiliseler genelde konser için kullanılıyor. Çünkü Çek halkının %95'inden fazlası bir inanca sahip değil. Bunu size ayrıca anlatacağım. Az gittik uz gittik ve Old Town'un meydanına geldik. Yani bir noktada yürüye yürüye her şey birbirine bağlanıyor. Buradayken aslında hemen söyleyeyim. O dedim ya, herkesin her yerde bahsettiği şeyden bir cümlecik de olsa ben de bahsedeyim. Şu an meydanın etrafında görülecekler listesini 3-4 tanesine hemen tik atarsınız. Bir tanesi arkamda gördüğünüz, bilmeyenlere söyleyeyim, Tin Kilisesi. Kilisenin en önemli alameti, farkası, gördüğünüz gibi 2 tane güzel kulesi var. Böyle masal şatosunun kuleleri gibi. Fakat bunlardan biri büyük, yüksek ve kalın, diğeri biraz daha zarif olanı. Birebir aynılar aslında. Bunlara Adem ve Havva diyen de var. Bunları aslında farklı zamanlarda farklı mimarlar yaptı. Sonra yapan, öbüründen daha iri olan birebir aynısını yaptı diyen de var. Hangisine inanmak isterseniz. Aynı zamanda ulusal halk kahramanı olan Can Hus'un heykeli var. Bu heykel gerçekten, hani dedim ya, kiliselerde ibadet edilmiyor da konserler için kullanılıyor bugün diye. Çok inançlı bir toplum değil, %95'inden fazlasının inancı yok diye. İşte aslında bunun çıkış hikayesi Can Hus'a kadar gidiyor. Çünkü Orta Çağ'da Katolik Kilisesi'nin yoğun baskısı altında, cennet cehennemde bütün dinin kurallarını baştan yazıyorlar. Neredeyse cennetin arsalarını satıyorlar. Kendisi bir din adamı ve buna karşı geliyor. Katolik Kilisesi'nin yaptığının doğru olmadığını söylüyor. Bununla mücadele ediyor ama günün sonunda ne oluyor? O dönem Katolik Kilisesi'nin eline düşen herkes gibi ya asılıyor ya yakılıyor, biliyorsunuz insanlar. O da yakılıyor. Böylelikle bir sahiplenme oluyor. Bir ulusal kimliğe dönüşüyor. Burada da heykeli var kendisinin. Ve tabii ki ikonik saat kulesi. O saat kulesi de burada. Ona doğru yürüyeceğim. Gördüğünüz gibi şöyle 360 yürüseniz ikonikleri bulursunuz bu meydanda. Hadi yürüyelim. O astronomik saat kulesinin üzerinde de hani saat başı havarilerin geçişi falan, evet, ama diğer taraftan hani insanın ölümlü olduğunu kendisine hatırlatan ya da insanın en büyük günahlarından olan işte kibir gibi vesaire duyguları size hatırlatan, bunlara uymayın siz, uzak durun diyen semboller var ama astronomiyle çok ilgilenmişler. Gökyüzüyle, bütün o hareketlerle bunlara ait semboller de var. Diyorlar ya, yapıldığı yılda bu saati yapan kişi aynısını bir daha yapmasın diye, yok efendim gözleri kör edildi falan. Yani ben daha önce Prag'a geldiğimde duyduğum bir hikaye anlatmıştım ama şimdi buna inanmadığımı söylemek isterim ama güzel hikaye. Böyle hikayeler insanı köpürtüyor, merak ettiriyor. Sen de diyorsun ki bakayım gözlerini kaybedecek hale gelene kadar ne yapmış olabilir? Şu yukarıdaki 2 mavili pencere var ya, bir melek gibi bir şey oturuyor. O pencereler açılıyor saat başı. Oradan bir takım figürler geçiyor. Zenginlikle, kibirli olmakla, açgözlülükle, ölümü hatırlatmakla ilgili semboller. 1364'ten bugüne gelen ve 69 metreden biraz daha uzunca bu kulenin üstüne çıktığınızda 360 derece bir manzara görebiliyorsunuz. Ben şu an çıkmıyorum ama meraklısına not olarak bırakayım. Şunlara bakayım. Oh, çok güzel, çok güzel. Prag'da birbirinden farklı küçüklü büyüklü müzeler var ama bunlardan bir tanesi var ki onu özellikle gelip görmek istedim. Simya Müzesi. Burası oldukça enteresan. Bir sel sonrası kazayla ortaya çıkmış. Yerin altına ineceğiz ve dönemine ait gerçek simya çalışmalarının yapıldığı laboratuvar ortamını göreceğiz. Simya konusunu ayrıca anlatırım. Bu müzeyi gezmek için öyle elinizi kolunuzu sallayıp girmiyorsunuz. Belli saatlerde İngilizce rehberlikte grup halde içeride gezdiriliyorsunuz ve anlatılıyor. Kişi başı 10 euro, kredi kartı geçmiyor, nakit ödüyorsunuz.
İçeride dolaştığımız bu bina Prag'ın en eski binasıymış. Rehberimiz öyle söyledi. Bu binanın altında ise 16. yüzyılda gerçekten simya çalışmaları yapılmış küçük küçük odacıklar ve o odacıklara inen bir dehlizden geçtik. O dehliz ise ilk bizi karşıladıkları odanın kütüphanesinden açılan gizli bir kapıyla açılarak girilen bir yerdi. Öncelikle o çalışma alanında bir İtalyan master'ın çalışma masası, el yazıları, papirüs kitaplarının olduğu, ilginç kabartmaların olduğu bir kütüphane. Yine tavanda ateş, su, toprak gibi elementlere ait semboller vardı. Sonrasında dehlizden aşağı doğru indiğimizde 16. yüzyılda özellikle Roma İmparatoru II. Rudolf'un simyaya merak salması sonucu burada gerçekten çok yüksek bir konu olarak hayata geçmiş olan simya çalışmaları odacıkları gördük. Ne yapmışlar? İşte kurşundan altın yapmaya çalışmışlar. Kurşun gibi değersiz bir metalden altın yapmayı başaran olmuş mu? Hayır. Çünkü o dönemin teknolojisiyle bu imkansızmış. Ama gerçekten bilimsel çalışmalar yürütmüşler. O dönemin kimyacıları, astronomları, felsefecileri bu konuya kafa patlatan bilim ve ilim insanlarıymış ve bu yolda belki altına ulaşamamışlar ama birçok farklı icat gerçekleşmiş. İslam dünyasında ve Mısır'da aslında başlıyor. Daha sonra Endülüs ve Sicilya üzerinden Avrupa'ya sıçrıyor simya. Orta Çağ'da ortaya çıkıyor. 16. yüzyılda Roma İmparatoru II. Rudolf'un simyaya olan merakı ve altın hevesiyle bu iş destekleniyor ve köpürüyor. O yüzden Prag'da bu çalışmalara ait izler var. Burası ama en gerçek ve en yaşayan tarihi örnekti. Buranın bulunması ise 2002 yılında bir sel oluyor ve Vltava Nehri taşıyor. Bu bina hasar görüyor, çöküyor ve o sırada yer altındaki bir odacıklar ortaya çıkıyor. Bu ülke aslında oldukça genç bir ülke. Neredeyse 30 yaşına diyebiliriz Çekya için. Daha önce biz Çekoslovakya diyorduk. Slovaklar ve Çekler birbirlerinden ayrıldılar. Buna kadife boşanma diyorlar. Ondan önce tabii ki komünist dönem rejim etkileri de var. Yani geçmiş tarihinde aslında bir sürü katman geçiriyor. Dolayısıyla biraz aslında Avrupa'nın geneline göre bir parça daha soğuk ve mesafeli insanlar olarak bende imajları vardı. Ama bu seyahatte daha sıcak ve güleç ve daha yumuşak Çeklerle karşılaşıyorum. Yıllar geçtikçe belki onlar da biraz daha yumuşuyorlardır, kim bilir. Şunu görüp camın arkasında korumaya alıp teşhir etmişler, görüyor musunuz? Bizim yer gök her yerimizden tarih fışkırıyor, hiçbir şeye önem vermiyoruz. Bunu bile koruma altına alıyorlar. Hatta biz bunları genelde evlerimizde Anadolu'nun bir yerlerinde çıkarsa, antik kentlerle birleşirse falan kalıntılar, üstünü sıvıyoruz, evimize bakıyoruz. Bak, Orta Çağ geceleri yapıyorlar Prag'da böyle turistler için. Böyle egzotik hayvanlardan göbek atan dansçılara her yerde karşınıza çıkar. Yılanlar, ateş püskürenler, derili adamlar, kamçılı üstleri çıplak adamlar. Yok, o başka bir şeydi. Evet, Çek kübizmine hoş geldiniz. Şimdi o ne diyeceksiniz? Kübizm deyince aklımıza ne geliyor? Paris'te doğmuş bir sanat akımı 1907'ler ve tabii ki Picasso gelir. Yani perspektifin yok olduğu geometrik çizgilerde böyle boyutsuz resimler. Ama Çek mimarlar, tasarımcılar ve bazı teorisyenler demiş ki neden bunu 3 boyutlu mimari yapılara, mobilyalara, hayatın içine taşımayalım? İşte böylelikle Çek kübizmi ortaya çıkıyor. Arkamdaki siyah Madonna evi, onun altındaki müze ve hemen binanın altındaki Grand Cafe'de dünyadaki bu anlamdaki uygulanmış örneklerin başında geliyor ve tek kafe. Bak yazıyor. Orijinal Kübist Kafe. Demir parmaklıklara bakar mısın? Ya acayip hoş yapmışlar. Çok hoşuma gitti. Güzel kitapmış. Evet bayanlar baylar, kübist tatlımız da geldi. Forma bakar mısınız? Yuvarlak değil, kare kesilmiş değil. Ya şununla uğraşmışlar gerçekten. Bir de ev yapımı limonata söyledim ama içerideki müzik, işte atmosfer, bu aydınlatma lambalar, pencerelerin şekli,
Bu yeşil koltuklar falan. Enerjisini sevdim. Yüksek tavan, tatlı, hoş. 1912'den. Uçak yok ama deniyoruz şansımızı. Bayıldım. Olur bu yenir. Şimdi ben müzeye girmedim. Müzeye giriş kişi başı aşağı yukarı 400 liralar falan. Hani daha çok böyle gündelik eşyalar ve objeler kübik olarak nasıl yorumlanmış, kübist bir bakış açısıyla daha doğrusu onu görebilirsiniz. Bir americano, bir ev yapımı limonata ve aynı zamanda 2 tatlıya da aşağı yukarı 1000 liraya yakın Türk lirasıyla bir para verdik. Prag'da yine Kafka kadar ünlü bir isim var ki geçmişten bugüne sadece buraya değil Paris'in yaşamına da iz bırakmış olan bir sanatçı. Art Nouveau akımının aslında önemli temsilcileri arasında. Özellikle Paris'te yaşadığı yıllarda yaptığı tiyatro ve gösteri afişleri, işte bütün o süslü, çiçekli, naif desenler, güzel kadınlarıyla Alfonso Mucha. Onun vakıf müzesi var. Ben oraya bir gitmek istiyorum çünkü çok seviyorum yaptığı işleri. Gerçekten de bu zarif kadın tasarımları onun çok tipik imzasıdır. Buraya geldiğimde öğrendiğim bir şey oldu. 1918'de Çekoslovakya bağımsızlığını ilan ettiğinde Mucha posta pullarından banknotlara ve bazı amblemlere ücretsiz tasarımlar yapmış. Bugün kendisinin izlerini şehirde gezerken turist olarak özellikle Vitus Katedrali'nin vitraylarında görebiliyoruz ama şimdi müzede görelim. Tiyatro afişlerinden opera afişlerine, kartpostallara birçok şey tasarlamış. 1800'lerin sonu 1900'ler boyunca litografik bir sürü iş tasarlamış ve çok güzel kadınlar görüyoruz işlerinde. Ve bu kadınlar genelde doğadan ilham alan çiçeklerle, doğanın kıvrımlarıyla birleşmiş halde. Çok romantik görünüyorlar. Masalsı rüyalarda gibi herkes. Bu arada ben buradaki söylenişiyle Mucha dedim ama Mucha diye kendi filminde de İngilizce'de Mucha diye de söyleniyor ismi. Giriş bu arada 300 Çek kronu yani 700 lira falan. Defterlerin güzelliğine bak. Çok güzel. Bak şu çantalar güzel. Bizde de çok işe yarıyor. Kendi içinde de saklayabildim. 390. İçine giriyor bunun bak. Fermuarlı saklıyorsun bunu. Kart yazıyorsun. Zarfına koyup o stickerla kapatıyorsun. Çok güzel şeyler varmış. Bayıldım. Bayağı gotik bir mimarinin içinde bir avlusu var. Çekya'da biradan bahsetmeden olmaz çünkü dünyada kişi başı bira tüketimi en yüksek ülke burasıymış. Yıllık 140-150 litre. Ben Almanlar öncüdür sanıyordum ama Avusturya ve Almanya arka sıradan geliyor. Hemen söyleyeyim, Pilsener en önemli birası. Bu sarı açık renkli berrak Pilsener burada icat edilmiş. Ondan önce koyu renkli ve berrak olmayan böyle buğulu buzlu bir bira içiliyormuş. Sonrasında bu altın rengi berrak Pilsener icat edilmiş. O da Çekya'da. Dolayısıyla buranın imzası. Bulunduğumuz yerse 1842 yılından beri bir birahane. Buraya birçok insan, yazarlar, ünlüler gelip biralarını içip bol bol muhabbetler etmişler. Şimdi sıra bizde. Bu arada ilk Pilsener biranın servis edildiği birahane de buraymış. Bununla ilgili ibare aşağıda var, göstereyim. Bu arada çok tatlı bir hediyelik box'ı da var. Burada yapılan yarışmalar var galiba. Şöyle bir elde kaç bira taşıyorsun? Bak koşuşuyorlar, gördün mü? Yazıyor bak, the first... Öyle mi? Nasıl okudu, hızlandırılmış. Sembolik alan oluşturmuşlar bence. İlk Pilsener'in servis edildiği birhanenin burası olduğuna dair. Bu da eski kapısı. Kapının da güzelliğine bak. Zaten tavanlar ve kapı beni benden aldı, onu söyleyeyim. Beni benden alan başka bir şey daha söyleyeyim yalnız. Kapıdan girer girmez böyle Orta ve Kuzey Avrupa ülkelerinde özellikle böyle eski binalarda yemeli içmeli olan bu tür birhane gibi ortamlarda ağır bir sos ve et karışımı bir koku oluyor. O koku biraz mide bulandırıcı olabiliyor. Burada da biraz tabii o yaşanmışlık ve koku durumu var. O yüzden biz avlu kısmına çıktık. Ama üst katlar daha ferahtı, onu söyleyeyim. Böyle bir negatifliğini de bırakmış olayım ama yine de tarihi bir mekandır sonuç olarak. Hikayesi var.
kıyısında böyle güzel bir kafe var aşağıda. İnsanlar içeceklerini almış oturuyorlar. Müzisyenler orada. O kadar huzurlu ve keyifliler ki trafikteki şoförler, yoldaki insanlar, servis yapan garsonlar genel olarak güler yüzlü ve sakinler. Enerjileri çok sakin. Şehir de çok eski ve tarihi binalarıyla, eski şehriyle yine de pırıl pırıl ve güncel dinamizmini koruyor. Böyle köhne değil yani. Ben çok sevdim enerjisini. Biz bu akşam konser izlemeye ve dinlemeye geldik. O baktığımız kilisenin içine. Bakalım nasıl bir konser olacak. Bu arada şunu söyleyeyim, küçük pazarlıklar yapabilirsiniz bence. 30 euroya biz 36 euroluk yerden, yani ön taraftan arka taraf fiyatına bilet alabildik. Biraz oyalanıp düşüneyim falan dediğin anda bir indirdi aşağıya. Belki de pazarlığı açıklar demek bu. Konserden çıktık. Ortam akustikten dolayı ve ambiyans ile çok keyifliydi. 30 euroya yapılabilecek en keyifli etkinliği yaptığımızı düşünüyorum. Kraliyet Çek Orkestrası 17. yüzyılın ikinci yarısında Kral 1. Leopold hamiliğinde diyeyim, onun desteğiyle kurulmuş. Kendisi de zaten bir müzisyen, besteciymiş. Daha sonrasında 1989'da bu kadife boşanma dediğimiz Çekoslovakya'nın ikiye bölünmesi sonrası yeniden orkestra canlanmış. Burada keman virtüözü ve diğer enstrümanlardan olanlar aslında orkestradan da yine bir soprano vardı. Bu arada bu içinde bulunduğumuz kilisede erken barok dönemi kiliselerinden 1500'lü yılların sonunda yapılmaya başlanmış. 20 yılda yapılmış. Evet, dediğim gibi içinde ibadetten çok müzik dinleniyor ama keyifli dinleniyor. Charles Köprüsü, Kral Charles tarafından nehrin tahta köprüleri yıkmasından artık o kadar sıkılıyorlar ki diyor ki bir köprü yapın, yıllarca ayakta kalsın ve sonuçta bir taş köprü yapmaya karar veriliyor. O yüzden Charles Köprüsü Avrupa'da yapılmış ilk köprülerden. Bu köprünün yapılması ile ilgili astrologlar, kahinler bir araya geliyorlar ve en doğru ayı, günü, yılı, saati tespit etmeye çalışıyorlar. Bunu da dünyanın, ayın, güneşin ve gökyüzünün konumu ve hareketlerine göre tespit ediyorlar. İşte o sayıda buradaki bir müzeye de adını vermiş. 1357 9. ayın 7'si saat 5:31. Köprünün üzerinde çok fazla sayıda heykel var. Çoğu da böyle azizler, dini bir takım simgelerden oluşuyor ama bunlar tabii ki orijinal heykeller değil. Orijinalleri Ulusal Müze'de yer alıyormuş. Bunlar replikaları. Her şey bize güzel değil mi? Biz olduk artık, bana değil de. Harikasınız ya. Çok tatlı. Çok teşekkür ederim. Gündüz gezmesi ne kadar güzelse gece gezmesi artı yok çarpı 2. Manzaralar o kadar güzelleşiyor ki gece. O şehir ışıklandığında köprüler, binalar, sokak lambaları, gerçekten o sivri sivri kuleleriyle masalsı görüntü gece aydınlatmasıyla Prag'da bambaşka bir ortama dönüşüyor. Nehre vuran yansıyan ışıklar, tekneler, köprülerin aydınlatması, her şey birbirinden güzel. Gerçekten bu şehri seviyorum. Yeni bir güne hazır mıyız efendim? Ben çok hazırım. Kafka Müzesi'ne doğru yol alıyorum.
Şimdi sokaklarda dolaşmak çok keyifli, onu söyleyeyim. Çünkü 2. Dünya Savaşı'nda o bombalamalarda yıkılmamış, ayakta kalmış, orijinalliğini koruyan bir şehir Prag. O yüzden binaların yapısı, silüeti, her şeyi korunmuş ve gerçekten yapılara bakmak çok güzel ama aynı zamanda pırıl pırıl da bir şehir, onu söyleyeyim. Özellikle turistik noktaların dışına çıktığınızda biraz sokak aralarına karışın. Çok güzel kafeler, dükkanlar, hatta böyle küçük çok tatlı tasarım dükkanları ya da içinden piyano, böyle müzik yükselen bir müzik okulu, çok güzel şeylerle karşılaşıyorsunuz. Kafka Müzesi'nde önce sizi bir avlu karşılıyor ve o avluda karşılıklı Çekya haritasına işeyen 2 adamın olduğu yine David Czerny heykeli sizi karşılıyor. David Czerny'nin yine absürt, kendine özgü eserlerinden bir tanesi. Hani demiştim ya, Prag'ı biraz David Czerny ekseninde de gezebilirsiniz. Burada da o heykellerden biri var. Kafka'nın izinde Prag'da farklı turlar yapabilirsiniz. Yani doğduğu ev, bir dönem yaşadığı ev gibi ama bu müzeye ben daha önce girdiğim için yine girmeyeceğim. Onun aslında romanlarında ve edebiyatında olan karanlık, kasvetli hava biraz bu müzenin içinde de var. Şimdi biraz Kafka'dan bahsedelim. 1883'te doğup 1924'te ölüyor. Prag'da yaşıyor. Aslında hayatı boyunca yaşarken bir edebiyatçı gibi yaşamıyor. Hukuk eğitimi alıyor, bir memurluk yapıyor ve babasıyla ilişkisi vesaire biraz sıkıntılı bir hayatı var. Belki Prag'ın kasveti, belki kendi kişisel hayatının kasveti onun eserlerine yansıyor diyebiliriz. Şimdi gelelim bir kavrama, Kafkaesk kavramı. Bir sabah uyandığınızda kendinizi böceğe dönüşmüş olarak bulabilirsiniz. Ya da belki de kim tarafından ve ne için suçlandığınızı bilmeden otoriter bir sistemin elinde kıvranıp kendinizi aklamaya ya da bu labirentin içinde dolaşmaya devam ediyor olabilirsiniz. Yani Kafkaesk kavramı nedir? Şöyle bir bakarsak, labirent gibi bürokrasi sistemi, absürt kurallar, görünmez bir otorite karşısında insanın çaresiz hissetmesi ve bir kabusun içinde kalması. Size tanıdık geldi mi? Bana çok tanıdık geldi. Etrafta çok tatlı böyle küçük kafeler var. Burada da var. Orada da bir müze mağazası var. Gelin en azından birlikte müze mağazasını gezelim. 41 yaşında ölmüş ya. Gencecik ölmüş adam. Franz Kafka tişörtleri ne kadar acaba? Çok tatlı. 350. Çarpıyoruz 2,5'la. Öğrendik değil mi? Bu golem buradaki bir efsane. Her yerde karşınıza çıkıyor heykel olarak. Çantalar ne kadarmış? 350. Bunu da sevdim. Çok güzel. Gerçekten çok güzelsin. Evet, burası karma bir mağazaydı. Sadece Franz Kafka özelinde değildi. Evet, onun kitapları var, bazı posterler var ama genelde Prag gezisinde turistik olan şeylerden var. Yalnız şeyi söyleyeyim, Max Brod söylenmesi gereken isimlerden biri bence. Çünkü Franz Kafka yaşarken değil, yani o öldükten sonra bütün bu ünlü olan kitapları o felsefeci arkadaşı bunları yak demesine rağmen bastırıyor ve bugünkü Kafka'nın peşine düştüğümüz kitaplar böylece herkesin eline ulaşıyor. Biz Bolt kullanarak geldik. İnsanlar kendine güveniyorsa merdivenle yukarılara kadar çıkıyor. Hem Prag manzarasını görebildiğiniz hem de dünyanın en eski kale yerleşkesine ulaşmış bulunuyoruz. Şimdi arkada gördüğünüz bina bugünkü Çekya yönetimi için kullanılan bina ama baktığınızda 1150 yıldır filan, yani 870'lerden beri Bohemya krallarından işte Kutsal Roma İmparatorlarına ve bugünkü yönetime kadar her zaman yöneticiler bu bölgeyi kullanmışlar. O yüzden bu bölgede dolaşırken yönetim binalarını, katedral, kiliseleri ve Altın Yol gibi farklı yerleşkeleri göreceğiz. Sokaklarında dolaşacağız. Para verirsek içlerine de gireceğiz. Hadi bakalım. Kale yerleşkesinin en etkileyici binası arkamda gördüğünüz Aziz Vitus Katedrali. 600 yaşındaki katedral çok yıllar önce yapımına başlansa da bu muhteşem gotik mimari yıllar içinde farklı katmanlarıyla 1929 yılında resmi olarak açılmış. Yıllar sürmüş yapımı. Açıldığında bile eksik yerler varmış ki 1930-31'de Muha'nın vitraylarıyla bugünün modern dokunuşu da yapılmış Arnavut tarzda. İçeri girdiğimizde bunu görüyoruz ama girmek için bu uzun kuyruğu bekleyip genel bir bilet almak gerekiyor
yok. Katedrale giriş onlardan sadece bir tanesi. Zamanında krallar taç girme törenini de yapmış, azizler burada gömülmüş ve bugün biz turistler içinde geziyoruz. Geçmişle geleceği bir arada katman katman izliyoruz. Aşağı yukarı Türk parasıyla kişi başı 1500 lira bir bilet alıyorsunuz ve o bilet birkaç yere girmenizi sağlıyor. Biri katedral, bir tanesi Altın Yol, diğeri de bu katedralin arkasındaki bir bazilika, başka bir kilise alanı var, oraya giriyorsunuz. Vitray pencereler, vitray camlar evet, ama bir de bu katedrallerin dışında korkunç suratlar var. O suratlar aslında hem yağmur olduğu suyu tahliye ediyor hem de korkutucu suratlarıyla bu katedrali koruyorlar, koruyucuları. Şimdi ben Golden Lane'e girmedim. Daha önce girmiştim zaten. Yan yana küçük küçük şeker gibi 5 metrekarelik renkli evcikler var. Bu evler zamanında şövalyelerin evleriymiş ilk zamanlar. Sonrasında simyacılar burada altın üretmek için onlara verilmiş atölye ve evleri olmuş. Günümüze doğru yaklaştıkça tarihte farklı insanlar orayı ev olarak kullanmış. Kafka da onlardan biri ve 22 numarada oturmuş ve yaşamış. Hatta o dönem yazmış. Bunların üstünde bir merdivenle çıkılan dar uzun bir galeri alanı var. Orada da şövalyelerin giydiği kıyafetler, aksesuarlar, kullandığı kılıçları görebiliyorsunuz. Altın üretilmesi için simyacıların çalıştığı zamanlardan da Altın Yol ismi kalmış. Şu önümde gördüğünüz bira bardakları için birilerinin ölüm cezasına gönderilebildiğini söylesem ne derdiniz? Mesele şu, aslında buranın koruyucu azizi olan Vaclav aynı zamanda biranın da koruyucu aziziymiş. Zamanında şerbetçi otunun ülkeden dışarı çıkarılması yasakmış ve cezası ölümmüş. Bugüne kadar gelen bu miras 993 yılına dayanıyor. Aslında ilk birada Çekya'da bambaşka bir yerde, Prag'da değil ama yine bir manastırda bulunuyor. Bira gerçekten buradaki kültürün bir parçası. Şu an bulunduğumuz yerde 1400 yılından beri bira yapan bir birahane, daha doğrusu manastırın birahaneye dönüşmüş hali. Turistler buraya geliyor. İçeride kazanlar var. Çok sempatik bir barmen var. Servis biranızı alabiliyor ya da sıranızı bekleyip rezerve olmuş masalarda ya da sırayla yemeklerinizi de yiyebiliyorsunuz. İçeride bir yemekhane gibi bölümü de vardı. Buranın ambiyansı güzel. Tarihi bir dokuda olduğunuz için güzel. Bir de kendi biralarını hala üretiyor. Gördüğüm en güzel magnetlerle karşı karşıyayım bu arada. Karl Köprüsü'nü bu şekilde görmemiz imkansız, bakın. Ne enteresan. Eski paralar var burada. Birhanede gördüğümüz matikler vardı. Orada ucuz yollusu, burada ağır başlısı. Strahov. Bu manastırın adı bu arada. Strahov'u bence gelin görün. Hiçbir şey olmasa biranızı için, kendi biraları çok güzeldi. Nazdrovi. Biranızı alıyorsunuz. Popoyu böyle bir masaya vurup şeref ediyorsunuz. Ondan sonra ışınlanıyorsunuz. Şimdi biz böyle bir anda tarihi bir manastırdan dönüşmüş birhaneden geldik şehrin havalı semtlerinden biri olan Karlin'e. Karlin'de bulunduğumuz yer bir dönüşüm hikayesi aslında. En büyük başarısı o. Eski bir garnizon binasından tarihi görmüş, yaşamış birçok olaydan sonra şehrin içinde dönüştürülmüş ve bugün daha çok böyle hafta sonları ve akşamları canlanan, baharda yazın yazlık sinemasıyla, voleybol sahasıyla, pop-up yeme içme kabinleri kuruluyor filan. Böyle gelip ağaçlar altında sohbet edip yiyenler, içenler, yerlileri, gençler burada takılıyormuş. Genç ve genç hissedenler ve yerel yaşamı ve kültürü merak edenler için ben geleyim göreyim dedim. Hadi o zaman. Şunu aldım birayı alırken. Bu hardallı cips hayatımda ilk kez karşılaşıyorum. Ağzım uyuştu. Hardalın bir acılığı vardır, bildiniz mi? Çok fena. Deli Ziya'dan cips yapmışlar. Bak burada Notting Hill var. Burada Tiffany'de kahvaltı var. Mahallemize böyle bir şey olsa hayır demeyiz. Böyle mahallemiz olsa ona da hayır demeyiz. İçinde bulunduğumuz ev eskiden bir fabrika binasıymış. Buradan dönüştürülmüş. Şu an benim pastane ürünleri aldığım daha hafif böyle sandviçlerin olduğu yer
kafe alanı. Bir de merdivenle üst kata çıkılıyor. Bu Michelin 2025 yazan fine dining bir restoran var yukarıda. Kapıdaki diğer isimse burayı kuran şefin soyadı. Dolayısıyla burada 2 işletme var. Aynı şeyin alanın içinde. Biz fine dining'de olamadık, yemek yiyemedik ama pastane kısmını deneyimledik. Gurme lezzetleri sevenlere böyle bir dipnot bırakalım, meraklısı araştırsın. Mahallemde yürüyorum. Gerçekten mekanlar da güzel kahvaltı için hareketlenmiş. Şu anda Cafe Savoy'dayız. Burası aslında Prag'da tarihi olan, güzel, özelliği, ruhu olan mekanlardan bir tanesi. 1893'ten beri. Bunun dışında Cafe Rum var. Oraya da gideceğim bu arada. Hep hoşnut yer söyledim. Almanya'da ve Avusturya'da da çok karşınıza çıkan bir tatlı burada da var. Bence kahvaltı için ya da çay kahve tatlı molası için, kısa molalar ve daha kısa yemekler için gelebilirsiniz. Çünkü bana göre çok kakofoni ve akustik olarak çok zor bir ortam. Uzun saatler mesela ben böyle bir yerde oturamam uzun süre daha doğrusu. Kendi kişiselliğimi de böyle ortaya bırakıyorum. Ben güzel bir beyaz çay içiyorum. Asya, Nepal'den. Bu arada tatlımız geldi. Çok güzel bir sos geldi. Bir koklayacağım bakayım. Size şöyle bir şov yaptım. Hadi bakalım. Bataçıka yemeyeyim ya ben. Çok güzel. Savoy ile ilgili küçük son notlarımı düşeyim. Öncelikle tuvaletler pırıl pırıldı. Benim için bir mekanda önemlidir. Böyle canlı çiçekler, karanfiller vazoda duruyor. Kadınlar tuvaletinde işte el kremi var, pamuk kulak çubuğu bir şey böyle bir aynalı bölüm yapmışlar. Ve içeride çok güzel caz çalıyordu. O kakafoniden yukarıda tam anlamamışım ben. Müzik falan da tatlı. Yani aslında ruhunu sevdim. Fiyatlar da aşağı yukarı Türk parasını çevirdiğimizde bahşişiyle beraber 1100-1200 lira gibi bir fiyat ödemiş olduk bu yiyip içtiklerimize. Burada bahşişler aslında genelde fişin içine eklenmiyor. Eğer isterseniz siz bahşiş oranlarını seçebiliyorsunuz ya da direkt söyleyebiliyorsunuz. %5, 10, 15 gibi. Bu arada beğendiğim bir mekanı söylediğim gibi beğenmediğimi de söyleyeyim. Mesela biz o Kafka Müzesi'nin yanında böyle hani yayaya yeşil ve kırmızı ışın yandığı daracık bir yerden indik. Ve hemen nehrin yakında olan bir kafeye girdik ya. Mesela tam bir turist tuzağıydı. Yani ben size şöyle söyleyeyim. Mekan seçimlerinde özellikle bu işte Karl Köprüsü'nün yakınlarındaki noktalara çok dikkat edin. Old Town'da da öyle. Kalite düşük, fiyat yüksek olma ihtimali çok yüksek. O tür yerlerde ya çok üst segment bir restorana gideceksin, iyi fiyat ödeyeceksin. Ya da böyle turist tuzağı, uyduruk yerlerden uzak duracaksın. Hiç tavsiye etmediğim bir şey o dar yoldan indiğim mekan mesela. Biracılar, bira ibaresi, bira fiyatları, bira çeşitleri, her yer bira. Şimdi şu yukarıdakini görüyor musunuz? Mekan önündeki sokak lambasına 2 tane saksıda sarı çiçeklerini asmış. Böyle kendince bir dokunuş ve estetik yaratmış. Hatta aynı dükkanın bak burada sigara içmek isteyenler için bu arada gulaş varmış. Gulaş bu da geleneksel yemeklerden biri. Bak oturma alanı yaratmış kepenkli penceresiyle. Yol boyu böyle devam ediyor. Canlı çiçekler, böyle hoş bir dokunuş. Demek istediğim o ki insanlar mekanlara, yaşam alanlarına ve dükkanlarına bak burada da görüyorsunuz özen gösteriyorlar. Bu estetik, bu temizlik ve bu küçük dokunuşlar o kadar tatlı ki insanın bu şehri sevmemesi mümkün değil. Benim açımdan öyle yani. Burada aslında dikkat çekici olan şey şu, bak bu da ayrı bir güzellik. Burada aslında kişiler kendileri sorumluluk almışlar. Her şeyi bir yönetimden, yerel belediyeden bir şeyden beklemiyor. Önünü temiz tutuyor, çiçeklendiriliyor. Güzel, hoşluk yaratıyor yani bu sorumluluğu kendi alıyor. Biz de alsak ne kadar güzel olmaz mı? Yoseho'da yani bu bölgede dolaşmak keyifli. Hem üst segment mağazalar var, hem küçük tasarım butikler var, kitapçılar, güzel restoranlar, kafe, bar derken burada gezilip görülecekler, mimari yapı, genel ruhu ve enerjisi keyifli ve o eski Prag'ın, Old Town'un olduğu yerdeki kaos ve curcunadan yine uzak olan yerlerden bir tanesi. Yine kendime bir çizgili buldum.
Ben bunlardan öreyim ya. Yaza girerken de hırka kazak göstermek ayrıca bir olay tabii. Birine hediye olarak ilginç, özel, buraya özgü bir şey almak isterseniz Bohemia kristalleri hemen öne çıkıyor. Gerçekten çok özel bir parlaklığı var. Işığı çok iyi kırıp yansıtıyorlar. Hatta İtalya'nın Murano odası camıyla öne çıkmıştır ama Bohemia kristalleri bambaşka. Hatta döneminde dünyanın farklı yerlerine, kraliyet mensuplarına, saraylara birçok eser buradan gönderilmiş, birçok ürün gönderilmiş. Bizdeki Dolmabahçe Sarayı'nın kristal avizeleri ve merdiven trabzanları da Bohemia kristaliymiş bu arada. Bu bilgiyi de buraya geldiğimde öğrendim. Ama fiyatları biraz yüksek çünkü el yapımı ama gerçekten çok güzel işler var. Yani insan gözünü alamıyor, şıkır şıkır. İlginç Bilgiler serisinde yenisi. Şimdi Karl Köprüsü Prag'da yapılan ilk köprüymüş ve ilk yapıldığı yıllarda bu köprü paralıymış dedim ya, daha sonra diğer köprüler yapılmış. Yani Vltava Nehri boyunca çok fazla sayıda köprü var. Karl Köprüsü zamanla ücretsiz hale getirildikten sonra şöyle enteresan bir şey gelişmiş. Bu böyle zenginler ve üst sınıf burada halkla beraber ücretsiz bir geçiş yapmayı reddedip yeni yapılan ücretli köprüleri kullanmışlar. Ta ki en son paralı köprü kalıncaya kadar. Sonra mecbur halka mı karıştılar acaba? Yani bu herkes yerinin sınıfını bilsin hali hayatta tarihin her aşamasında enteresan şekillerde kendini gösteriyor. Peki Old Town'da dolaşırken başınıza neler gelir? Tam bu gelir. Yürümesi çok zor sokaklarında çünkü gerçekten oldukça turistik ve kalabalık bir alan. Özellikle öğle saatlerinde gelmeyin bence. Köprüyü geçeceksiniz sabah erken, iyi bir saat. Daha günün erken saatleri, herkes kahvaltıdayken, dükkanlar yeni açılırken, evet iyi saat. Prag'ın önemli ve farklı konularının başında bence klasik müzik ve Mozart ilişkisi ve Prag'la olan bağ geliyor. Ne demek istiyorum? Yani 18. yüzyılda Prag Avrupa müzik hayatında oldukça önemli şehirlerden biriymiş. Ve 1783 yılında açılan arkamda gördüğünüz Estate Theatre, o zaman ismi daha farklı. O zamanın opera gösterileri, klasik müzik konserleri için hizmet verirken bugün de farklı bir şey yapmıyor. İçeride bilet alıp konser ya da opera dinleyebilirsiniz ya da tur alıp içeriği gezebilirsiniz. Şimdi bu binanın en önemli özelliği Mozart'ın Figaro'nun düğününü burada sahnelemiş olması ve aynı zamanda Don Giovanni operasının galasını burada yapmış ve kendisi bizzat yönetmiş gösteriyi. Bu anlamda çok önemli. Yani kendisi burada provalar yapmış, sohbetler etmiş, bu merdivenlerde yürümüş, sahnelerin tozunu yutmuş. Mozart Viyana'da istediği ve beklediği ilgiyi göremediği bir dönem geçiriyor. Hatta o dönem sefalet de çekiyor. Çok da zor dönemler ve o zaman Prag'a geliyor ve Prag'a geldiğinde Viyana'da görmediği kadar büyük bir coşkuyla Figaro'nun düğünü bir rockstar gelmiş gibi alkışlarla ve yıkılarak karşılanıyor. Bunun heyecanıyla Don Giovanni'yi yazıyor, burada galasını yapıyor ve sahneleniyor ve yine Prag yıkılıyor ve Mozart alkışlarla gökyüzüne çıkarılıyor. Ve o zaman diyor ki Praglılarım, benim Praglılarım beni anlıyor. Şimdi öğle yemeği molası için Kafka Humus Kafe'ye geldik. Ama buranın bir humusçu olduğunu düşünmeyin. Burası Prag'ın Yahudi mahallesi olan Yosehov'da bir Orta Doğu Akdeniz karışımı bir mutfak. Humus da var, falafel var, şakşuka var, çöp şiş var, tavuk şiş var, ızgaralar var, salatalar var. Aynı zamanda menüler halinde geliyor. Yani 2 kişilik, 4 kişilik böyle tadım tabakları var, meze tabakları var. Yani Türk damak tadına uygun. Şu an lezzetli görünüyor. Daha yemedim ama ilk öneri. İsmini neden Kafka olarak koymuşlar derseniz Kafka'nın doğduğu mahalledeyiz çünkü. Humusa notumu verdim. Güzel. Hemen şuncağıza bir bakıyoruz. Az baharatlı bir sucuk gibi, çok güzel. Okey. Burada yiyebilirsiniz. Onayladım. Topaçın güzelliği. Çok severim topaçları ben. Bana çok iyi bir his veriyor. Burada boyuyorlar bunları bak. Kendisi boyuyor bizzat bak. Boyamaları gördün mü ahşaplara? Prag manzaraları biraz karikatürize edilmiş ama çok tatlı bir şekilde yansıtılmış. Magnetler dışında böyle hediyeler de alabilirsiniz. Topaçlar var.
David Bowie bile var. Her şey var aslında. Çok geleneksel karakterlerden hayal ürünü olanlara ya da tanıdığımız ünlü yüzlere her şeyin kuklasını yapmışlar gibi görünüyor. Prag'da birbirinden farklı kukla satan dükkanlar var ama bunlar içinde özellikle Çek kukla sanatçılarının kendisinin yaptığı farklı tasarımlar ve gerçek ahşap kuklaların olduğu güzel bir dükkandayız. Kukla neden önemli Prag'da? Herkes kukla, kukla diyor ama kuklanın hikayesi şu. Avusturya Macaristan İmparatorluğu buraya ele geçirdiği zaman diyor ki artık Çekçe konuşmak yasak. Yani bir asimilasyon süreci, ana diliniz Almanca olacak diyor. Okullar Almanca olacak, bürokrasi Almanca, aynı zamanda tiyatro oyunları, gösteriler, hayatın her alanında Almanca konuşacaksınız. Kendi diliniz yasak ve çok ciddi bir sansür dışında denetimler de yapılıyor. Ama bu denetimden kaçan bir grup var, kuklacılar, küçük kukla tiyatroları. Çünkü onlara böyle halk eğlencesi, ucuz çocuk eğlencesi görüyorlar ve kuklacılar ana dillerini unutmamak ve unutturmamak için köy köy, kasaba kasaba gezip kukla oyunları düzenliyorlar ve Çekçe oyunlar yapıyorlar. Dolayısıyla bir direniş gösteriyorlar ve dilin korunmasını sağlıyorlar. O yüzden Çek kültüründe kuklacılık bu anlamda çok önemli bir yere sahip. Bu arada bir koleksiyonerin özel koleksiyonundan çok büyük bir kukla müzesi var. Meraklısı bunu bulabilirsiniz burada. Aynı zamanda kukla tiyatrosu var. Özellikle Don Giovanni, Mozart'ın operasını kukla ile oynuyorlar. Yine bu da meraklısına küçük bir not. Bu kukla 13.900 krona yani 605 euro diyor. Profesyonel kuklalar da var. Çocuklar için ya da hediyelik olacak küçüklü büyüklü farklı fiyatlar ama mesela şu çocuklar için olan da 890 kron 38 euro şu seri mesela. Bu 24.000 yani 1040 euro adeti bunları. Ihlamur ağacından elde oyulmuş kuklalardır diyor. Geçmişte profesyonel kukla ustaları bu yöntemle kukla yapıyormuş. Bu arada Prag dışında benim geçmiş aylardan Sicilya gezim var. Orada da kuklacılık, kukla sanatı, kukla tiyatrosu ve dükkanları oldukça önemliydi. Orada da çekim yapmıştım. İzlemeyenlere buraya linki bırakıyorum. Mutlaka bakın, izleyin. Prag'la ilgili duymuşsunuzdur, duymayanlara da ilk kez ben söylüyorum. Bu şehre birçok isim verilmiş, birçok sıfat yakıştırılmış. 100 kuleli şehir denmiş, altın şehir denmiş, masal şehri denmiş, böyle gidiyor. Gerçekten de bu kuleleriyle öne çıkıyor. Silüetinde bu sivri kubbeler, kuleler çok öne çıkıyor. Dolayısıyla tüm bu estetik, eski yapılar ve o kuleler de bu şehre masalsı bir görüntü veriyor gerçekten de. O yüzden ben bu isimlerden masal şehrini buraya oldukça yakıştırıyorum. Gerçekten de bir romantizmi var. Geçmişin içinde, zamanın içinde yolculuk ediyor gibisiniz. Şehir oldukça inişli ve çıkışlı. Yani yürüyerek şehri gezmek istediğinizde bir performans yapacaksınız yukarı ve aşağı. Bu arada tramvay kullanmak isterseniz bilet içeriden alınabiliyor kredi kartıyla. Onu da söyleyeyim. Şehirdeki en önemli atraksiyonlardan biri tekne gezileri. Günün her saatinde çok farklı noktalardan tekneyle gezip şehri izleyebiliyorsunuz. Bu Vltava Nehri boyunca nehir de tamamen bu ülkenin topraklarına doğuyor ve batıyor. Yani bitiyor. Herhangi bir ülke sınırını aşmıyor. Bu ülkeye ait bir nehir. Tekneler çok farklı özelliklerde, boyutlarda. Kimisi yemekli, kimisi gece şehri ışıklarıyla görmek isteyenlere gece turu yapıyor. Kimisi biraz Venedik gibi dar kanallar var evler arasında ama aynı zamanda nehrin içine de çıkıyor. Bu bir Venedik tekne turu gibi, onu da söyleyebiliriz. Daha küçük teknelerde 1 saatlik sadece burada gidenler var. Hatta böyle pedallı, minik, oyuncak gibi, bisiklet gibi olanları alıp kendi kendine dolaşanlar var. Yani bu şehirde nehrin üzerinde ve kenarındaki kafe ve restoranlarda ciddi bir yaşam enerjisi akıyor. Onu da söyleyebiliriz. Bu arada burada olmuş anladığım kadarıyla. Daha önce geldiğimizde hatırlamıyorum. Burada hem satan hem de kafe gibi alanlar gördük. Fakat herhangi bir taşkınlık ya da risk teşkil edecek, güvenlik sorunu olacak hiçbir şeyle karşılaşmadım. Fakat Avrupa'dan buraya gelen genç gruplar gördük. Bunun etkisi olabilir diye düşünüyorum. Günaydın, günaydın. Biz buradaki tarihi kafelerden birine gelmek istedik. Cafe Louvre. Fakat gelince ne gördüm? İlk önce onu söyleyeyim. Dün akşam
Aslında bir caz club'a, bir caz bara gidelim dedik. Fakat çok yorulmuşuz, sonra üşendik. Ama tam da tesadüfe bakar mısınız? Dün baktığım caz club Louvre'la aynı binada çıktı. Meraklısına söyleyeyim, şehirde caz dinlemek isterseniz küçüklü büyüklü mahalle aralarından böyle caddelere bir sürü mekan karşınıza çıkacak. Bu eski klasik oturmuş olanlardan bir tanesi ama ben şimdi kafeye gidiyorum. 1902'den beri kimler gelip kimler geçmiş bakalım. Beklediğimden büyük bir yer çıktı. Yüksek tavanlı, ferah bir yer. Bayağı da kalabalık. Direkt gelip kendiniz bir seçtiğiniz masaya oturuyorsunuz. Görünen o, karşılayan biri yok kapıda. Ama yine o klasik böyle beyaz gömlek, siyah pantolon, önlük garson modeli burada da var, Savoy'da olduğu gibi. Kahvaltı ve pastane. Şunun güzelliğine bak. Bir kahvaltı menüsü getirdiler. Küçük kahvaltı, Çek kahvaltısı var, Fransız kahvaltısı var ve fit kahvaltı var. Çek kahvaltısına ne varmış? Seçilmiş peynirler, haşlanmış yumurta, taze krem peynir ve elmalı bir kek varmış. Kahvaltılar 219-279 arasında geziyor. Yumurtalar falan 159 mesela. Çarp 2.20 ile. Evet, çayımız, kahvemiz geldi. Bu arada o demlenirken ben size buranın hem aşağıdaki yazılardan hem buradan okuduklarımı özetleyeyim. Şimdi diyor ki burası gerçekten sadece bir kafe değil. Adı kafe ama Fransa'daki kafe kültüründen esinlenerek oluşturulmuş Prag'da. Zaten adının Louvre olması Paris esintisini hemen anlatıyor. Ama sadece bir kafe, restoran alanı değilmiş. Tamamen şehrin bir kültür yansıması. Yani burada yazarlar, entelektüel bilim insanları buluşuyorlar, sohbetler ediyorlar, tartışıyorlar. Evet ama burada bir sinema var, bilardo salonu var, konserler yapılıyormuş. Gece böyle kulübe dönüyor, danslar ediliyor filan. Kısacası sabah kahveyle başlayıp gece eğlenceyle biten koskoca bir kültür yaşamının önemli merkezlerinden birinin içindeyiz. En büyük farklarından biri şuymuş, bana en çok o ilginç geldi. 19. yüzyılda Avrupa'daki kafe kültürü erkekler özelinde aslında. Kadınlar bu kafelere, bu mekanlara gelemiyor. Burası hariç. Prag bu anlamda kadınların girmesine de izin veriyor ve öncü olanlardan biri. Yani burası Louvre. Bu arada masada bakar mısınız ne var? Kağıt kalem var. Kalemin üstünde Cafe Louvre yazıyor. Bu acaba o entelektüel dönemin uzantısı mı 1900'lerin başından beri? O zaman yazıyoruz. Biz de adımızı yazdık mı buraya? Hadi bakalım. Prag'ın bütün bu gotik, Arnavut ve farklı dönemlere ait mimarisinin içinde bir anda karşınızda şu arkamda gördüğünüz yamuk yumuk formuyla dans eden iki insana benzeyen bina çıkıyor. İlk yapıldığında çok tepki görmüş. Hiç Prag'ın silüetine yakışıyor mu, ne alakası var diye. Ama sonradan modernleşen Prag'ın sembolü haline gelmiş. 1994-96 yılları yapımı aslında komünist rejim sonrası özgürleşmeye bir gönderme olarak yapılmış. Bence bu binanın en keyifli tarafı üzerinde bir yarım küre şeklinde Glass Bar diye bir barı var. O bara çıkınca aslında çok güzel bir Prag manzarası görebilirsiniz. Özellikle Golden Hour denen güneş batımı, günün bittiği saatler. Çünkü tam oradan şöyle sizin arkanıza doğru güneş batıyor ve çok güzel bir manzara veriyor. Eğer sadece manzara için çıkarsanız belki para ödeyebilirsiniz ama orada bir şey içmek için çıkarsanız hem içkinizi ya da kahvenizi yudumlar hem manzaranın tadını çıkarırsınız ama özellikle akşam üzerine atlamayın. Tatlı bir kafe buldum. Bu arada çantamı söyleyeceğim biliyor musun? Sanki konuk etmişim gibi oldu. Amacım o değildi aslında. Bu çantayı bana bir takipçim yolladı. Mermiu diye bir kadın tasarımcı Urla'dan. O yüzden ona teşekkür edeyim. Genelde bana soruyorsunuz ya işte şapkan nereden, gözlüğün nereden, çantan, ayakkabın falan. Özelde cevap yazıyorum size ama hazır böyle esprili bir giriş yapmışken amacım bu değildi ama bunu da söylemiş olayım. Teşekkürler, meraklısı bulur. Ben aslında şunu söylemek istedim. Hani ben bir tasarım konsept dükkanına girdim. Biliyorsunuz o içeriden görüntüler vardı ama
Genelde siz de benim gibi hem kişisel aksesuara hem mobilya dekorasyonu hem de tasarım ve konsept mağazalara meraklıysanız Prag'da bu özelde de gezebilirsiniz. Hatta o girdiğim dükkanda böyle bir harita vardı. Birazdan bu haritayı açarım. Detaylarını da görürsünüz o noktaları. Meraklısı oradaki mağazalara bakabilir. Bu arada haritanın tasarımı da çok güzel. Burada bir dizayn müzesi de var. Kafka Müzesi'nin çok da yakınında. Güzel tasarım, el yapımı ayakkabı, çanta da var. Kırtasiye ürünleri olan özel de dükkanlar da var. Takı toka seramik var. O da harita üzerinde böyle gösteriliyor. Yani onlar bu haritada işaretli olanların fotoğraflarıydı. Çünkü bir şehri müze, sanat ekseninde de gezersiniz. Tasarım, butikler vesaire diye de gezersiniz. Yeme içme, gece hayatı diye de gezersiniz. Peki Prag'ı nasıl gezersiniz? Bunların hepsiyle gezersiniz. Evet, Hayat Bana Güzelciler bir bölümün daha sonuna geldik. Şenay Akkurt'u kamera arkasında bir bölüm boyunca çekmeye çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenmişseniz videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, hype etmeyi lütfen unutmayın. Abone değilseniz de abone olun. Yeni videolarda Şenay'la birlikte gezmelerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Videoyu merak edeceklerle ve ilgileneceklerle paylaşmayı unutmayın. Hype edin. Yorum ve önerilerinizi aşağı bırakın. Ailemiz büyüsün. Güzel güzel paylaşmaya devam edelim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Yok, bir şey çıksın.